Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun zamandır beklediğiniz bir model çalışacağız. Hep dediniz şöyle biraz başlangıcını bari gösterseniz vesaire derken o gün geldi. Artık videomu hazırlamaya başlıyorum. Bu çantamın tabanında bu şekilde bir hazır taban kullanacağım. Aynı şekilde kapağı da deri olacak. Sapları deri olacak. O yüzden tabanını da aynı şekilde deriyle başlayacağım. Şimdi burada önemli olan noktamız kasma yapmadan deliklere doğru şekilde sayı verebilmek. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Çünkü her taban delikleri eşit şekilde açılmış olmuyor. Bu 12'ye 25'lik bir taban. Burada çok fazla arttırma yapıp çantayı büyütmeyeceğiz de. Çünkü bu küçük bir kol çantası olacak. Ama aynı zamanda şu köşelerde kasmada olmayacak şekilde artışlarımızı vermemiz gerekiyor. Şimdi şöyle çantamızın her zamanki gibi yan ortasından başlayacağız. Hemen ip bilgisini de vereyim. Yine kese kağıdı rengi ipimiz, klasik her yerde bulacağınız çile halindeki iplerden. Tığım 3 milimle çalışacağım bu örnek için. Şöyle hemen ortasından vakit kaybetmeden başlıyorum. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız da sevinirim diyorum. Ben bu çantamda deri aksesuarlarında antik metal kullanacağım için tabanı da aynı şekilde tercih ettim. Yani metallerini de antik şeklinde aldım. Hani ona göre yaptırdım. Şimdi burada yandan başlayacağız. Her bir şu kenardaki şu 4 tane olsun, şuradakiler olsun. Bunlara 3'er tane batacağız. Ancak köşelerde biraz sayıyı arttırmamız gerekecek. Şimdi şöyle geldim. Bir tane hemen buraya yaptım. Birazcık tekrar başlayayım. İpi biraz kısa tutmuşum. Biraz uzatayım onu. Evet, şu şekilde birinciyi yaptık. Bu şekilde şunu arkasından döndürüyorum ve şu hizaya gelmesini sağlıyorum. Şimdi aynı deliğin içine dediğim gibi 3 tane yapacağım. Bu ikincisi. Bu da üçüncüsü. Aynı şekilde aynısından buraya da yapıyorum. Siz bu tığı çok fazla aşağı indirmeyin. Şu elinizle ipi şöyle tığın ağzına getirin ki o zaman, çünkü şurası çok fazla açılacak. Eğer onu beceremiyorsanız bunun şöyle bir yöntemi de var. Başka bir tığ alıp onunla tığınıza bunu takıp bu şekilde de yapabilirsiniz. Eğer ki ağzına içine girmekte zorlanıyorsanız. Bakın tekrar göstereyim. Şöyle başka bir tığla aldınız. İpi yukarıya çıkarttınız. Daha sonra buna taktınız ve bu şekilde böyle olduğunda, bakın ilk yaptığımda ağızları kocaman kocamandı ama bu şekilde yaptığımda ağızları normal ilmeklerinizin genişliğinde olmuş oluyor. Şimdi tekrardan yapalım. Çıkarttım. Taktım ve çık. Bu şekilde 3 tane buraya yaptım. Şöyle bir bakıyorum, bakın her seferinde kurtaracak mı? Yani şuraya 5 tane yaptığımda kurtaracak mı diye bakıyorum ve ben buraya bir tane daha yapmaya karar verdim. Ben bu yöntemi daha çok sevdim. Bununla gideceğim. Ağızları genişlemesin ilmeklerimin bu sayede. Evet, buraya 4 tane yapmaya karar verdim. Şimdi geldik köşeye. Artık şu köşeye 5 tane yapıyorum. Çıkarttım. Taktım. Çektim. Ağzı böyle olduğunda aynı ilmeklerinizle aynı genişlikte olmuş oluyor. Bu sayede sayıyı da daha net bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Çünkü diğer türlü ilmekler geniş olduğu için
sanki çok fazla yapmışsınız gibi geliyor ama böyle tam sayıyı tutturmak çok daha kolay olacak. 3 taneyi yaptım. Devam ediyorum. Hiç fazla gibi gelmesin. Çünkü köşelerde kasma yapması gerçekten kötü bir duruş oluşturuyor. Dördüncü 1 2 3 4 oldu. Hemen sonuncuyu da artık yapıyorum. Bunu da yaptım mı köşe hattını oluşturmuş olacağım. Evet, şu 5 taneyi yapmış oldum. Şimdi aynı şekilde videoyu uzatmak istemiyorum. Yanına da bir 5 tane yapacağım. Ondan sonra bunun yanındakine aynı buradaki gibi simetriyi 4 tane yapacağım. Yanındakilere 3 devam edeceğim. Aynı şeyi bu köşede de yapacağız. Yani 4 5 5 4 3 3 sonra tekrar 4 5 5 4 sonra yine 3 3 3 3 3 geleceksiniz. Bu köşeye gelince de 4 5 5 4 yapacaksınız. Şu köşeyi biraz bombeleştirmiş olacağız. Bu sayede kasma yapmamış olacak. Şimdi ben sıra başına kadar yapıp geliyorum. Buradan sonra artık üst sıraya ne yapacağız? Nasıl geçeceğiz? Onu göstereceğim. Evet, geldik şimdi sıra başına. Burada şimdi ilk başladığım yerde bakın 2 tane normal yapmıştım. Görüyorsunuz değil mi? Şu tepeleri kocaman kocaman. Ama sonra tığla çekip yaptığımda bakın inci gibi ne kadar düzgün bir kenar elde etmiş oldum. Şimdi ikisinin arasındaki farkı da bu şekilde görmüş oldunuz. Bir tane daha şurada, çünkü ilk baştaki yaptığımız seviye 2 tane buraya gelebilmek için buradan bir tane daha yapacağım. Pardon, şuraya tığım takılı değilmiş. Bu bir dursun orada. Şuraya bir tane daha yapacağım ki burası da üçlenmiş olsun. Şimdi burada bir püf noktası daha vereyim. Şimdi bu şekilde kenarları sıkı yapmanın ne faydası var? Hem tabanınızın göz sayısını doğru koyup koymadığınızı anlamış olursunuz. Şöyle bir durum var burada. Eğer ki siz doğru sayıda ilmek atmadıysanız tabanınız şöyle ilk yapıştan kıvrılmaya başlar. Yani şu şekilde kasma yaparsa, eğer göz sayınızı doğru koymazsanız taban ilk yapışından şöyle kasmaya başlar. Eğer hala da ilmekleri yaptığınız halde dümdüz duruyorsa tabanınız doğru sayıda göz koymuşsunuzdur demektir. Başlıyoruz artık bir üst sıraya çıkmaya. Şimdi burada bir tane altta şu alt ilmekleri bırakacağım. Hemen alt ilmeklerin üzerinden başlayacağım. Şu tabanın daha rahat dönmesi için hemen yanındakinin arka lobundan başlıyorum sık iğnelerimi yapmaya. Sık iğnedeki püf noktamız neydi? Şu şekilde şöyle göstereyim. Bu spiral olarak gideceği için şöyle dönmüş olacak. Püf noktamız neydi? Püf noktamız birinci ilmeğimiz her zaman sıkı olmak durumundaydı. Yani şu ilmeğimiz sıkı. İkinci ilmeğimizi ise birazcık ne yapıyorduk? Şöyle uzatıyorduk. Çok bir uzatmadan bahsetmiyoruz tabii ki de, ama o V'lerin düzgün bir şekilde olması için ikincisini birazcık uzatıyoruz diyebiliriz. Sürekli kameraya tosuyorum da. Nasıl beceriyorsam. Evet, şu şekilde. Görüyor musunuz? Neden netliği sağlayamadım, anlayamadım. Aslında ışık da çok güzel. Arka loblarına giriyorum ve şu şekilde her bir ilmeğin üzerine yine bir tane sık iğne olacak şekilde bir sıra döneceğim. Hiçbir şekilde bu ilk sıramızda örnek koymuyoruz. Hemen dolaşıyorum. Sıra başına geldiğimde artık motifimizi, yani örneğimizi kurmaya başlayacağız. Evet, geldik sıra sonuna.
Şu görmüş olduğunuz ilk yaptığımda bir önceki, şunun tepesine de hemen bir tane yapıyorum ve artık örneğimi kurmaya başlayacağım. Şimdi buradaki mantığımız şu. Şu görmüş olduğunuz ilmeklerin, şu V'lerin hep ikincisini alıp sağına kayacağız. Yani şu bir tane, şunu da örmem gerekiyor. Şimdi buradan sonra artık şurada bir V var ya, bakın. Şu V'nin şu yanın sağındaki pardon, solundaki ilmeğe girip aynı zamanda şu şekilde tel taktırdım herhalde. Yukarı çıkıyorum. Bakın V'nin yan, şöyle anlatayım. Şu V'ler, bakın V'ler böyle böyle ya. Şu V'nin ikinci tarafını alıyorum. Hemen tepesine çıkıyorum. Bakın şurada bir V'miz var. Bu V'nin ikincisini alıyorum. Şunu hemen üstünden normal ilmeğimizden çıkıyorum. Yine geldik sıradaki V'mize. Bakın şurada bir V var. Bunu aldım. Hemen üstündeki sıradaki batacağımız yere geçiyorum ve çekiyorum. Devam ediyorum şimdi. Bakın V'miz burada. Şu ikinci lobunu alıyorum. Şu V'nin. Sonra yukarı çıkıyorum. Hepsinin içinden geçirdim. Bakın biraz uzatıyorum bunu. Ve çekiyorum. Şimdi gözünüz çok fazla korkmasın. Bu ilk sırada böyle altta, şimdi çünkü daha düz sık iğnelerimizden örnek kuruyoruz. Üstlerde çok daha kolay olacak işimiz. Hemen sıradaki V'nin aldım, uzattım, çekiyorum. Burada şöyle bir püf noktası vereyim. Gerçekten bu örnekte ip çok önemli. Benim ipim şu an mesela biraz kalın. Ben o yüzden şu an çekişlerde zorlanıyorum. Bu örnek ince ipte çok daha güzel duruyor. İp alırken de buna dikkat etmenizi öneririm. İnce kağıt ipte çok daha muntazam, düzgün örnekler net bir şekilde görünüyor. Bakın bu şekilde gidiyoruz şimdi. Sıradaki V'deyim. Herhangi bir arttırma yapmıyorum. Dümdüz devam edeceğim. Çünkü tabanımda sayıyı kurarken zaten köşelere fazla fazla verdim. Bakın buralara 4 verdik, buralara 5 verdik. Yani sayımız yeterli. O yüzden herhangi bir tekrardan arttırma yok. Bakın V'nin tekrar gösteriyorum. Şu V'nin ikinci soldaki lobunu aldım. Hemen üstündeki sık iğnenin tepesine girdim. Biraz uzattım, bakın uzun uzun çektim. Son kez gösteriyorum. Geldim V'nin soldaki lobuna girdim. Oradan hemen tepesindeki ilmek yerine girdim. Uzattım, bakın korkmayın. Çok abartmıyorum ama hani şöyle bir gene de uzatıyorum. Uzattım. Çektim. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonundan sonra artık göreceksiniz ki örneği koymak daha kolay olacak. Çünkü bu sefer gireceğimiz yerler bakın belli. Yani şu uzattığımız yerler var ya, bu uzattığımız yerler bir sonraki sıralarda artık gireceğimiz yerler olacak. Hemen dolanıyorum, bitiriyorum ve üst sırada da ne yapıyoruz onu gösteriyorum. Şimdi geldik sonuncuya. Bakın şurada son bir tane V'm kaldı.
Netleyelim şöyle. Şurada bir tane V kaldı. Bu V'nin ne yapıyorduk? Şu ikinci lobuna girdim. Hemen üstündeki ilmeğin içine girdim. Klasik sık iğne yapar gibi. Ama ne yapıyorum dedim. Bunu uzatıyoruz. Uzattık ve çektik. Şimdi buradan sonra işimiz daha kolay. Çünkü artık şu V'lerin batacağımız kısımlarını daha net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Hemen şöyle bir saniye, şurada bir teli şu görmüş olduğunuz kısım artık benim batacağım kısım. Yine hep üste giriyorum. Bakın. Bir üstündeki yere giriyorum ve bunu mutlaka uzatıyorum. Uzatamazsam batmakta zorlanırsınız. Bakın şu benim batacağım kısım. Girdim, uzattım, çektim. Bakın artık ne kadar net görüyorsunuz değil mi? Şu. Yani yine burada bir V varmış gibi görünüyor ama bunun şu uzayan kısımlarına batıyorum. Şurasını aldım. Yine aynı yukarıya çıktım. Uzattım. Ve çektim. Girdim. Yukarı çıktım. Uzattım. Ve çektim. Bu şekilde hep sol loba giriyoruz. Onun üstündeki hemen tepeye geçiyoruz. Tekrar gösteriyorum son kez. Bakın şuraya girdim. Hemen üstündeki yere giriyorum. Çektim, uzattım, sıkıştırdım. Bu şekilde bir müddet sonra bunlar çok daha net bir şekilde gözükmeye başlayacak. Elde etmek istediğimiz görüntü şu. Şu şekilde bir görüntü elde edeceğiz. Bazı yerlerde işkembe diye geçiyor bu ama çok da işkembe değil bence. İşkembeye benzemiyor. Ama çok güzel, böyle sert, kalın, dayanıklı bir hasır ortaya çıkıyor. Gerçekten çok değişik, kaliteli. Sanki hiç elde örülmemiş de makine örgüsüymüş gibi bir örgü oluşuyor bu modelde. Siz istediniz, ben sizin için yaptım diyorum. Dediğim gibi bu şekilde artık hiçbir şey yok. Hep spiral olarak döneceğimiz için hemen söyleyeyim kaç santim öreceğiz. Hazır yanımda varken çantam, boyunu da söyleyeyim. Evet, 21 santim örüyoruz. 21 santim ördükten sonra artık çantamız hazır olmuş olacak. Dediğim gibi eğer şunları uzatmazsanız gerçekten çok zorlanırsınız. 3,5 numara kesinlikle tavsiye etmiyorum bu örnekte. Çünkü bu örneğin birazcık böyle çiti piti olması, narin durması gerekiyor. Şu görüntülerin düz güzel olması için 3 numarayla örmenizi tavsiye ediyorum. Hemen 21 santim yapalım, gelelim. Evet, şimdi çantamızı bitirdik. Tam 21 santim olacak şekilde çantamızı ördük. Başlangıç yerimiz burasıydı. Şöyle göstereyim. Başlangıç yerimiz burasıydı. Hemen hizalayın. Yani çantayı şu şekilde, şu formda tam yanlarını bulduktan sonra o noktaya kadar son sırayı ördük ve oradan sonra ilmek kaydırmayla şöyle buraya kadar döndüm. Şimdi ilmek kaydırmayı nasıl yaptığımı da göstereyim size. Hatırlayalım. Şu şekilde. Ben hatta yanlışlıkla unutmuşum videosunu çekmeyi. Direkt örüp gitmişim. Şimdi beraber yapalım. Şöyle giriyorum. İlmek kaydırıyorum. Bakın şu tepelere artık girdik.
çektik, girdik, hemen içinden geçiriyorum, ilmek kaydırıyorum, aldım, şöyle ilmek kaydırdım, aldım, ilmek kaydırdım. En son yaptığımız yere gelene kadar bu şekilde ilmek kaydırmaya devam ediyoruz. Şurada 2 tane kaldı. Evet. Artık buradan sonra ipimizi çıkartıyoruz ve hemen iğneyle ağzını nasıl kapatıyorduk onu hatırlayalım. Evet, iğneme ipimi geçirdim. Şimdi şu yanındaki değil, bir sonrakinden şu şekilde iğnemi geçiriyorum. Yani bu son ilmek kaydırmamızı bu şekilde yapmış oluyoruz aslında. Sonra ipin çıktığı yerden, ortadan tekrar arkaya geçiyorum. Bu şekilde ağzını bitirmiş olduk. Artık bu ipimi ne yapıyorduk? Her zaman olduğu gibi şöyle aşağıya indiriyorum ve yatayda ilmeklerimin arasından ipimi yürütüyorum. Şu şekilde. Şimdi ben biraz daha yürüteceğim bunu. Sonra ipimi artık keseceğim. Şu şekilde göstereyim. Yataydan gidiyoruz. İçeriden şöyle. Evet. İpimizi artık buradan kesmiş olduk. Şimdi bu aşamada artık çantamızın deri aparatlarını, zımbalarını takmamız gerekiyor. Daha sonra astarlamasına geçeceğiz. Astarlamadan sonra da çantamızın formunu verip yan kulplarını takacağız. Basamak basamak gideceğiz. Şimdi ilk olarak ne yapıyoruz? Çantamızı şöyle bir normal yanları nerede olması gerekiyorsa o şekilde bir işaretlerini koyuyoruz. Tam yan noktalarından işaretleyicilerimizi takacağız. Bu bize aynı zamanda astar takarken de lazım olacak. O yüzden bunları çıkartmıyoruz. Aynı şekilde bu kısmını da yaptık. Tabii neyi unuttum? Benim bu aşamada aslında bunları takmadan önce ne yapmam gerekiyor? Önce bir ütülemem gerekiyor. Çantayı daha henüz ütülemedim. Bakın taş gibi, böyle kalıp gibi bir çanta bu. Sanki sepet dokunmuş gibi bir görüntüsü var. Gerçekten evet zor ama yaptığınızda, bitirdiğinizde de gerçekten çok şık oluyor. Hani hazır gibi, bunun kimse el örgüsü olduğuna bile inanmaz gerçekten. Şimdi bunu hemen ütülüyorum. Ütüledikten sonra artık kapağımızı ve çıt çıt aparatımızı takacağız. Hemen ütüleyip geliyorum. Evet, şimdi ütüledim çantamı, iki kenarını işaretledim. İşaret tutturucularımla bakın şu şekilde. Daha sonra kapağımı arkaya tam ortaya gelecek şekilde yerleştiriyorum. Şimdi bu kısmını ilmek kaydırma ile yapacağız. Şöyle 3 sıra tam altından ilmek kaydırıyorum. En son ördüğümün 3 sıra altından. Şimdi içeriden şöyle ipimi çıkartıyorum ve bir sonraki delikten bakın şöyle uzatıyorsunuz. Ne kadar uzatıyorum? Tam şu iki delik boyu kadar uzatıyorum ve hemen yine aynı 3 sıra altta olacak şekilde. Bu önemli. Eğer yamuk olur kapağınız, ona dikkat etmezseniz hep 3 sıra alttan şu şekilde ilmek kaydırarak gideceğim. Bakın uzatıyorum. Buradan hemen 3 sıra altta gelecek şekilde hizasından giriyorum. İpimi çıkartıyorum ve şu şekilde ilmek kaydırmamı yapıyorum. Yine aynı şekilde uzatacağız. Bakayım, şöyle tel mi çektim?
Çekmemişim. Kucağıma alamadığım için tabii hayli zorlanıyorum bu işlemi yaparken. Evet. Yine aynı şekilde ilmek boyumu ayarlıyorum. Şuraya, şu diğer yere girecek kadar. Siz dilerseniz burada deri kapak tabii ki de kullanmak zorunda değilsiniz. Normal kendiniz istediğiniz gibi bir kapakta örebilirsiniz. Ama bu örnek git gel yapılacak bir örnek değil. Yani kapak yaparsanız da başka bir örnek seçmek durumundasınız. Bununla git gel yapamazsınız bu örnekte. Giriyorum. Son kez şöyle göstereyim. Ben sıra sonuna kadar daha sonra kendim geleceğim. Alttan bakın ipimi şöyle çekiyorum, çıkartıyorum ve şu şekilde ilmek kaydırmamı yapıyorum. Eğer çok sıkı gevşek yaparsanız burada böyle potluk olur. Eğer çok sıkı yaparsanız da deriyi büzdürürsünüz. O yüzden şu delik ne kadarsa tam o kadar uzatmanız gerekiyor. Yani bakın şöyle tam oraya gelecek şekilde ilmeğinizi uzatmanız gerekiyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Ağzını nasıl bitireceğiz onu göstereceğim. Evet, sıra sonuna geldim şimdi. Şöyle ipimi kesiyorum ve bunu buradan artık çıkartıyorum. Hemen iğneme geçiriyorum. Bunu dikerek de yapabilir miyiz derseniz evet yaparsınız. Ancak ister istemez iğne ile yaptığınızda bu derinin şu duruşu birazcık bozuluyor. Yani hafif bir büzme yapıyor. O yüzden onu tavsiye etmiyorum. Şimdi çıktığım yerden tekrar geri giriyorum arkaya. Bakın bu şekilde son ilmeğimizi bitirmiş oluyoruz. Şöyle göstereyim. Hemen içeriye geçtim. İçeriden ipimi bir kere herhangi bir yerden şöyle geçiriyorum. Bu sayede onu bir sıkılaştırmış oluyorum. Herhangi bir şekilde düğüm atmıyorum. Gerek yok. Kağıt ipte demiştik. Sonra hemen her zamanki gibi şöyle yataydan olacak şekilde ipimi içeriye gizledim ve bıraktım. Aynı işlemi başlangıçtaki ipim için de yapıyorum. Bunu da aynı şekilde şöyle içeriden onu şöyle çevirelim. Umarım görünüyordur. Şu şekilde bunu da yatay ilmeklerimin arasından kısa olunca bakın ne yapıyorduk? Önce iğneyi geçiriyoruz. Daha sonra ipimizi takıyoruz. Bu şekilde ipimizi içeriye gizlemiş olduk. Onları daha sonra kesebiliriz. Şimdi geldi sıra neyi? Şu çıt çıtın karşısına takmaya. Şu kısmını takacağız. Burada çantamızın tam yerini hesaplayacağız. Bunu geçireceğiz. Şimdi hemen yerini hesaplayıp geliyorum. Evet, kapağımız hazır. Bakın şöyle göstereyim. Çantanın içi olduğu için takarken çok gösteremeyecektim. O açıdan kendim taktım. Bu şekilde astarı takmadan bu aparatlarınızı takarsanız her şey astarın altında kalacaktır. Yer olarak şunu söyleyeyim. Şunu indirdiğinizde böyle sıfıra sıfır indirip ölçüsünü almayın. O zaman kapak kasma yapar. Yani şu kapakta hafif şu bombeliğin oluşması gerekiyor. İçine daha fazla eşya koyabilmeniz açısından. Yer olarak, sıra olarak hemen söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın alt sınır 12'nin üstünde. Yani 13. sırayla 13, 14, 15, 16 arasına takmış oldum. Tam ortalayarak bunu hallettim. Şimdi artık sıra geldi. Kapağımız hazır. Çıt çıtımız hazır. Etiketimi dikeceğim ben. Şuraya arka noktaya koyuyorum etiketimi. Etiketimi ben dikeceğim. Sonrasında artık astarımızı takacağız. Ne zamanki astarımızı taktık artık şu kenar hatlarını oluşturup
şu ayarlanabilir askılarımızı buraya takacağız. Şu şekilde bunu tutturacağız. Buraya sabitleyeceğiz. Böylece çantamızı tamamlamış olacağız. Şimdi ben hemen astarı da size göstermek istiyorum. Astarımızı dak kumaşla çalıştım. Toprak rengi astar. Şu şekilde göstereyim. Her zamanki gibi bakın çiftli bir cebimiz var. Cebimiz bakın ağzı tertemiz, dümdüz. Ne yapıyorduk? Kumaşı 2 kat kullanıyorduk cep çalışırken. 3 tarafını çevirip dikip sonra ters çeviriyorduk. Ters çevirdiğimizde ütüleyip böyle tertemiz bir görüntü oluyordu. Sonrasında astarımızı monte ediyorduk. Onu hallettikten sonra iki kenarımızı normal kese gibi dümdüz dikiyorduk. Sonra köşe formunu vermek için, yani şu taban formunu oluşturabilmek için kenarlarda üçgen parçalar dikip daha sonra bu şekilde kesiyorduk. Bunu herhangi bir zikzak falan çalışmanıza gerek yok. Çantamız sıkı bir çanta. Zaten içinden ip çıkmayacak. Ama eğer ki daha delikli bir çanta çalışıyorsanız sıkıntı olmasın, içinden iplikler çıkmasın diye kenarlarını zikzakla temizleyebilirsiniz. Çantamı bakın şu şekilde ayarladım. Ağzına herhangi bir şekilde dikiş yapmıyorum. Özellikle tavsiye de etmiyorum. Bu biraz görüntüyü bozuyor. Yani özellikle bu kenar ağız kısmına zikzak falan çekmeyin. Çünkü hiçbir hazır çantanın içinde böyle zikzaklar göremezsiniz. Ya da ceplerin zikzakla birleştirildiğini göremezsiniz. Zikzak çantanın içinde kullanılacak bir dikiş tekniği değil. Bunu buradan söylemek istiyorum. Zikzak dediğim gibi bu kenarları işte atmasın diye kenarları ancak zikzakla temizleyebilirsiniz. Ben eğer ki çantayı direkt makinenin ağzına takacaksanız, yani makineyle astarı birleştirecekseniz de şöyle dibinden birleştirebilirsiniz. Ama ben elimle yapacağım. Dikişlerimizi görünmeden gizli dikiş tekniğiyle astarımızı çantanın içine sabitliyorum ve daha sonra artık kulpların takımına geçiyoruz. Evet, bakın şahane bir astar oldu yine. Görüyorsunuz. Gizli dikiş yöntemimizle diktik. Hiç iğne, iplik, hiçbir şey izi yok. Bakın sıfırı sıfır. İçine tam tamına oturduğu kalıp gibi gerçekten çok muntazam bir astar oldu. Yani bu detaylar gerçekten çok önemli. Çantayı çanta yapan en önemli unsurlardan bir tanesi astarlama işi. Astarlama gerçekten özenle yapıldığı zaman çantalarımız çok daha profesyonel olarak çıkacaktır diyoruz. Bol olursa bunu içine diktiğinizde ister istemez potluklar olacaktır. Bakın tam böyle kalıp gibi bir astar görüntüsü elde etmiş olduk. Astarlama videosunu açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Oradan detaylı olarak astarları nasıl diktiğimi, aynı zamanda çantaya da gizli dikiş yöntemiyle nasıl tutturduğuma bakabilirsiniz diyorum. Şimdi geldik artık çantamızın formunu vermeye. Biliyorsunuz bu çantamızda şöyle şu kısımlar, bakın artık işaretleri çıkarttım çünkü zaten çantamın astarını dikerken tam o işaretleyici yerinden yan çizgisini getirdiğim için orta noktası belli. Şöyle tutuyorum şimdi şu şekilde, şöyle ayarladım. Bunu artık karşılıklı olarak bir yerini belli edeceğim. Tabi işaretleyici kullanmak zorunda değilsiniz. Siz normal istediğiniz herhangi bir iplikle de buraları bağlayıp yapabilirsiniz. Evet, bunu bu şekilde çıktı. Evet, tutmadı. Ben de o zaman en güzeli iplikle tutturayım. Hem size de fikir olmuş olur. Şu şekilde tutturdum. Daha şöyle geçeyim, daha sağlamca dursun. Bunu tabi sonra çıkartacağım. Sadece amacım yan tarafı dikerken buranın ayrılmaması, daha kolay bir şekilde çalışabilmek. Şöyle şu şekilde burayı bağladım.
aynı şekilde aynı işlemi diğer tarafa da yapıp geliyorum. Şimdi her zaman yaptığım gibi öncelikle şu aparatımızın, şimdi şunu göstermek istiyorum. Diyelim ki ben bunu buraya diktim. Bu ne olacak? Sonrasında şuraya kadar aşağı inecek böyle. Böyle sarkacak. Bunun olmasını istemediğim için ilk olarak şu görmüş olduğunuz metalin şu dip kısmından şunu çantaya bir sabitlemek istiyorum. Bu bize dediğim gibi sadece bakın şu hareket oluşacak. Şu. Evet, finale geldik. Şimdi kamera altında dikmesi gerçekten çok zordu. O yüzden bunları ne yazık ki kendim dikmek zorunda kaldım. Çok sıkı bir örgü olduğu için içinden geçmek gerçekten çok güçlü. Şöyle 2 kat çarpı attım ve her zamanki gibi dediğim gibi şunları da diplerinden bakın şöyle iple sabitledim. İki tarafı da aynı şekilde hazırladım. Gördüğünüz gibi gerçekten son derece kullanışlı bir boy da oldu çantamız. İnanın böyle göründüğüne bakmayın. İçine su şişesini, kitabınızı, gözlüğünüzü, her şeyinizi koyabileceğiniz büyüklükte bir çanta bu. Ben çok seviyorum, çok severek kullanıyorum. Kendime ördüğüm tek çanta diyebilirim yani bu çantayı. Aynısından müşterim istedi. Bu çantayı da onun için hazırladım. Bakın şu şekilde göstereyim. Arkasına etiketimi diktim. Etiketlerimi biliyorsunuz hiç çanta dışına dikmem ama sadece bu ve birkaç çantamda dışında seviyorum. Arka kısmını tabii ki de yine her zamanki gibi ön kısmında değil. Güzel bir video oldu. Tekrar hatırlatıyorum. Deri aparatlarını kullanmak zorunda değilsiniz. Buradaki amacımız aslında örneği göstermekti. Birebir aynısını yapabileceğiniz gibi tabanını istediğiniz gibi örgü tabandan, kapağını istediğiniz gibi örgü kapak, yine saplarını da istediğiniz gibi siz örgü sap kullanabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarımda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.